Günde ortalama ne kadar vaktinizi bu platformda geçiriyorsunuz? Belki bir yemek tarifi bakarken, belki en sevdiğiniz podcast'i dinlerken ya da şu an yaptığınız gibi bir şeylerin nasıl başarıldığını merak ederken. YouTube bugün internetin ta kendisi gibi hissettiriyor. Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Her dakika 500 saatten fazla video yüklenen milyarlarca dolarlık bir ekonomi. Ama size bir sır vereyim mi? YouTube kurulduğunda bugünkü haline benzemek gibi bir niyeti bile yoktu. Hatta ilk çıktığında kimse ne olduğunu anlamamıştı. Bugün 3 eski PayPal çalışanının video yüklemek neden bu kadar zor sorusuyla başlayan, rakiplerini tek tek saf dışı bırakan ve televizyon devlerini diz çöktüren o devasa stratejiyi konuşacağız. YouTube nasıl başardı? Gelin, hikayenin en başına 2005 yılına gidelim. Yıl 2005. Chad Hurley, Steve Chen ve Javed Karim. Bu üç arkadaşın tek bir derdi vardı. Janet Jackson'ın o meşhur Super Bowl kazasını veya Uzak Doğu'daki tsunami videolarını internette bulamıyorlardı. Dosya göndermek imkansızdı. E-postalar patlıyordu. YouTube'un ilk sloganı neydi biliyor musunuz? Tune in, hook up. Yani izle ve takıl. Aslında bir video flört sitesi kurmak istemişlerdi. İnsanlar kendi videolarını yükleyecek, kendilerini tanıtacak ve eşleşeceklerdi. Hatta kadınların video yüklemesi için $20 teklif ettiler ama kimse gelmedi. Neyi doğru yaptılar? İşte burada girişimciliğin en büyük kuralı devreye girdi. Pivot, yani yön değiştirme. Kimse flört için video yüklemiyordu ama insanlar komedi videolarını, evcil hayvanlarını ve günlük anlarını paylaşmak istiyordu. Kurucular inat etmedi. Tamam dediler. Ne yüklemek istiyorsanız onu yükleyin. 23 Nisan 2005'te Javed Karim, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde o efsanevi 18 saniyelik videoyu yükledi. Me at the Zoo. Basit, sıradan ama devrimin ilk kıvılcımı. YouTube bir yıl içinde günde 100 milyon izlenmeye ulaştı. Ama bir sorun vardı. Bu kadar videoyu barındırmak ve oynatmak devasa bir maliyetti. YouTube her geçen gün para kaybediyordu. Tam bu noktada sahneye bir dev girdi. Google. 2006 yılında Google, YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı. O dönemde teknoloji dünyası bu rakama güldü. Bir video sitesine bu kadar para verilir mi? Dediler. Ama Google aslında bir teknoloji değil, bir gelecek satın alıyordu. Rakipler nerede hata yaptı? O dönemde Google'ın kendi servisi Google Video vardı. Yahoo Video vardı, MSN Video vardı. Ama YouTube'un 3 gizli silahı vardı. Gömülebilirlik, embedding. YouTube videosunu MySpace'e veya herhangi bir blog sitesine tek tıkla koyabiliyordunuz. Rakipleri ise sizi kendi sitesine hapsediyordu. Flash Player. O zamanlar video izlemek için Real Player gibi saçma sapan programlar indirmeniz gerekirdi. YouTube tarayıcıda doğrudan çalışıyordu. YouTube rakiplerinden daha hızlı açılıyordu. Peki neden Dailymotion değil de YouTube? Neden Vimeo değil de YouTube? Vimeo kalite peşinde koştu. Sanatçılara, yönetmenlere hitap etti. Bu onu niş bir alanda bıraktı. Dailymotion telif haklarıyla uğraşırken teknolojik altyapısını geliştiremedi. YouTube ise herkesin platformu olmayı seçti. YouTube'un en büyük başarısı sadece bir video sitesi değil, bir sosyal ağ olmasıydı. Yorumlar, beğeniler ve abone ol butonu. İnsanlar içerik tüketmekle kalmıyor, bir topluluğun parçası oluyordu. Google ise arkadaki o devasa veri işleme gücüyle sizin neyi izlemek isteyeceğinizi rakiplerinden çok daha iyi tahmin etmeye başladı. Algoritma doğuyordu. YouTube büyürken karşısındaki en büyük engel teknoloji değil, hukuktu. 2007 yılında medya devi Viacom, YouTube'a tam 1 milyar dolarlık devasa bir dava açtı. Sebep? Kullanıcılarınız bizim şovlarımızı kaçak yüklüyor ve siz buna göz yumuyorsunuz, dediler. Bu dava YouTube'un ölüm fermanı olabilirdi. Google burada ya pes edecekti ya da imkansızı başaracaktı. Onlar imkansızı seçti ve yaklaşık 100 milyon dolar harcayarak bir dijital parmak izi sistemi kurdular. Content ID. Peki nedir bu Content ID? Çoğu kişi bunu sadece videom telif yedi diye biliyor ama aslında bu tarihin en karmaşık yazılım projelerinden biri. YouTube, dünyadaki tüm büyük film stüdyolarına, plak şirketlerine ve yayıncılara dedi ki, bize sahip olduğunuz tüm içeriklerin ses ve görüntü bir kopyasını verin. Biz onları veri tabanımıza ekleyelim. Şu an sistem şöyle işliyor. Siz bir video yüklediğiniz anda YouTube'un süper bilgisayarları videonuzu saniyeler içinde tarıyor. Videonuzdaki her bir kareyi ve her bir ses frekansını veri tabanındaki milyonlarca saatlik içerikle karşılaştırıyor. Eğer arka planda çalan 3 saniyelik bir şarkı bile eşleşirse sistem yakaladım diyor. İşte YouTube'un rakiplerini, Dailymotion ve benzeri bitiren asıl hamlesi buradaydı. Rakipleri telifli içeriği sadece siliyordu. YouTube ise hak sahiplerine 3 seçenek sundu. Engelle, videoyu dünya çapında kapat. İzle,
Videonun kimler tarafından izlendiğine dair istatistikleri al ama elleme. Para kazan, para birleştirme. İşte bu dahiceydi. YouTube dedi ki, bu kullanıcı senin şarkını kullanmış. Videoyu silmeyelim ama o videodan gelen tüm reklam gelirini senin banka hesabına yatıralım. Birdenbire medya devleri YouTube'u dava etmekten vazgeçti. Çünkü YouTube onlar için oturdukları yerden para basan bir makineye dönüştü. Hayranların yüklediği kalitesiz konser videoları bile sanatçılar için birer gelir kapısı oldu. Neden rakipler yapamadı? Çünkü bu sistemi kurmak hem devasa bir sunucu gücü hem de devasa bir hukuk ordusu gerektiriyordu. Google'ın parası ve mühendislik gücü burada devreye girdi. Diğer platformlar telif davaları altında ezilip içerikleri silerken, YouTube, gelin beraber para kazanalım diyerek endüstriyi yanına çekti. Tabii bu sistem kusursuz mu? Kesinlikle hayır. Yanlışlıkla atılan telifler, haksız yere kapatılan kanallar. Content ID bugün bile içerik üreticilerinin en büyük kabusu olabiliyor. Ama platformun hayatta kalmasını sağlayan yegane zırh bu oldu. Burası YouTube'u rakipsiz kılan asıl kırılma noktasıdır. 2007. İş Ortağı Programı. YouTube dedi ki, eğer kaliteli video yaparsan reklam gelirinin bir kısmını sana vereceğim. Bu, tarihteki en büyük medya devrimidir. Televizyon kanalları içeriği kendisi üretirken, YouTube milyonlarca çalışanı olan bir televizyon kanalına dönüştü. Ve bu çalışanlara sadece izlendikleri kadar maaş ödedi. İnsanlar artık hobi için değil, zengin olmak için video çekmeye başladı. Bu da içerik kalitesini ve miktarını rakiplerin asla yetişemeyeceği bir noktaya taşıdı. Facebook bile yıllar sonra bunu denedi ama YouTube'un o kemikleşmiş, sadık izleyici yapısını kıramadı. Bugün YouTube'u yöneten şey kodlar. Sıradaki video, Up Next özelliği, platformun başarısının %70'ini oluşturuyor. YouTube artık sizin ne aradığınızla değil, neyi izlemeye devam edeceğinizle ilgileniyor. Doğru yaptığı bir diğer şey ise adaptasyon. TikTok çıktığında Shorts ile cevap verdi. Netflix popülerleştiğinde kendi original serilerini denedi ve sonra vazgeçip tekrar yaratıcı odaklı kaldı. Canlı yayın patladığında Twitch'e rakip oldu. YouTube asla ben oldum demedi. Her zaman rüzgarın estiği yöne göre yelkenlerini düzeltti. YouTube'un başarısı bir tesadüf değildi. Doğru zamanda, doğru teknolojik çözümü sundular. Ve en önemlisi, içeriği kendileri üretmek yerine, içerik üretenleri zengin edecek bir sistem kurdular. Bugün televizyonun fişini çeken şey internet değil, ne izleyeceğimize bizim karar vermemiz isteğiydi. Ve YouTube bize bunu altın tepside sundu. İlk başta kimsenin gitmediği o flört sitesi, bugün insanlığın ortak görsel hafızası haline geldi. Peki sizce YouTube'un tahtını sarsabilecek bir rakip günün birinde çıkacak mı? Yoksa bu devasa kütüphane sonsuza kadar büyüyecek mi? Yorumlarda tartışalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki başarı hikayesinde görüşmek üzere.